Merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Burada yaklaşık bir 6-7 kilo kadar domatesim var. Her sene bu şekilde domatesleri alıyorum. Dondurucu kısmına atıyorum ve kış boyu yemeklerimde ya da yapmış olduğum çorbalarda, soslarda domatesimi bu şekilde kullanıyorum. İnanın çok pratik bir yöntem. Konserve, kaynatma vesaire hiçbir şeye gerek kalmıyor. Şöyle gördüğünüz gibi mevsimindeki güzel ve özellikle de yumuşak olan domatesler olursa çok daha lezzetli oluyor. Kirlerinden arındıracağım ve sonrasında da ne şekilde dolaba attığımı size göstereceğim. Domateslerimi güzelce yıkadım. Şöyle size göstermek istiyorum. Bazı domateslerim şu şekilde biraz çürük çıktı. Bu hiçbir şekilde problem değil. Derin bir şekilde çürüğünden domatesimizi arındırıyoruz ve komple domatesi çöp yapmamıza gerek yok. Şu şekilde olan yaralı yerlerini derin olarak kesiyoruz ve güzelce tekrar doğruyoruz. Tabii ilk olarak kabuklarını soyacağım domateslerimin. Yaralanmış, düşmüş olan yerlerini kesinlikle kullanmıyoruz ve oraları kesiyoruz. İsterseniz benim şu an yaptığım gibi tek tek bu şekilde kabuklarını soyabilirsiniz. İsterseniz de sıcak suya atıp şoklama yöntemiyle de yapabilirsiniz. Şimdi ben ocağa suyumu koydum. Suyum kaynayıncaya kadar birkaç tanesini bu şekilde güzelce soyacağım. Suyum kaynadıktan sonra da haşlama yöntemiyle, şoklama yöntemiyle nasıl kabuklarından arındırılır size onu da göstereceğim. Şoklama yöntemiyle kabuğunu soyacağımız domatesi öncelikle şöyle alt kısmına bir artı işareti çiziyoruz ve bu şekilde hazırlıyoruz. Şöyle artı işaretimizi yaptıktan sonra suya atacağız. Buradaki tahriş olmuş tarafları da tabii ki kesiyoruz ki bozulmuş olan taraf suyun içerisine akmasın. Bu şekilde artı işareti yaparak bütün domateslerimizi suya atmak için hazırlıyoruz. Suyum kaynadı. Yan tarafa büyük bir leğene de buzdolabından soğuk su doldurdum. Şimdi şoklama işlemimi yapacağım. Benim domateslerim çok olduğu için bu şekilde biraz uğraştırıcı gelebilir size ama az domateste sadece kabuklarını soyarak da yapabilirsiniz. Şöyle domateslerimi suya bırakıyorum. Bu şekilde artılar çizdiğim domatesleri. Şimdi şöyle 1-2 dakika kadar kaynatacağım. Sonrasında da buzdolabından çıkartmış olduğum buz gibi suya atacağım. Böylelikle de şoklamış olacağım. Evet, gördüğünüz gibi 2 dakika 3 dakika kadar kaynadıktan sonra domateslerimin kabukları çok güzel bir şekilde açıldı. Şimdi sıcak domateslerimi buzlu suyun içerisine atıyorum. Bakın hiç uğraşmaya bile gerek yok. Bu yöntem çok fazla domates yapacaksanız kolay ve pratik bir yöntem. Fakat ben bazen 1 kilo, 1,5 kilo alıp az az yapıyorum. O zaman hiç uğraşmadan çabucak normal kabuklarını soyuyorum. Gördüğünüz gibi hiç uğraşmaya gerek kalmadan kabuklar kendine atıyorlar. Ben şimdi bütün domateslerimi bu şekilde şoklayacağım. Şoklama yöntemiyle kilolarca domatesi bu şekilde saniyeler içerisinde kabuklarından arındırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde kabukları soyuluyor. Videonun başında gösterdiğim şekilde soyuyor olsaydım şimdiye kadar daha kabuklarının soyması bile bitmemiş olurdu. Hepsini doğradıktan sonra da ne şekilde paketlediğimi, havasını nasıl aldığımı size göstereceğim. Domateslerimi güzel, istediğim büyüklükte küp küp doğradım. Kocaman bir leğen domatesim oldu. Bu kenarda da buzdolabı poşetlerim var. Şimdi göz kararı bir yemeklik olacak şekilde cezvemle doğramış olduğum domatesleri poşetime alıyorum. Şöyle 1,5
cezve kadar domates ilave ediyorum. Çok fazla koymanıza gerek yok. Yaklaşık 3-4 domatese tekabül edecek şekilde domates koymanız yeterlidir. Şimdi bunların havasının alınmasını da size göstermek istiyorum. Çok pratik bir yöntemi var. Şöyle sıktığınızda görüyorsunuz, hava kalıyor içerisinde. Sularını çok hafif poşetin dışına gelecek şekilde sıkarsanız içinde hiç hava kalmıyor. Bunu şimdi güzelce bağlıyorum. Bağladıktan sonra göreceksiniz, İçerisinde fazlalık hava hiç kalmadı. Bu şekilde yayvan olarak da buzluğuma atıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça pratik bir yöntem. Domatesiniz azsa hiçbir şekilde, videonun başında da söylediğim gibi, çoklama işlemine gerek kalmadan kabuklarını soyduktan sonra direkt buzluğa atabilirsiniz. Kesinlikle bir ekşime, tadında bir acılaşma asla olmuyor. Şöyle gördüğünüz gibi ben bir yandan da poşetlerimi dolduruyorum. İkinci poşetimin de havasının alınmasını göstereceğim. Ve sonra kalan domateslerimin hepsini ben bitireceğim. Şöyle hafif sıktıktan sonra poşetin dışına biraz suyu geldiği zaman içerisinde artık hiç hava kalmadığını anlıyoruz. Size videonun sonunda bir de daha önceden atmış olduklarımı da göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi içerisinde fazladan hiç hava yok. Bunları böyle üst üste koyduğunuzda da az bir yer kaplıyor derin dondurucuda. Yemeğinizi yaparken de 5 dakika öncesinde çıkarmanız yeterli gelecektir. Kış için hazırlamış olduğum domateslerim güzelce poşetlendi. Gördüğünüz gibi çok da az yer kaplıyor. Şöyle üst üste koyduğumuz zaman dondurucumuzda da fazla yer kaplamayacaktır. Burada da benim daha önceden hazırlamış olduğum doğranmış domateslerim var. Bu domatesleri bu şekilde doğrayıp yemeği yapmaya başladığınız anda bile hemen bir sudan geçirip poşetinden çıkartarak yemeklerde çok rahat, pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben senelerdir bu şekilde yapıyorum. Asla konserve vesaire hiç uğraşmıyorum. Bu şekilde doğranmış olarak yemeklerime domateslerimi katıyorum ve kışın ortasında bile yaz domatesinin lezzetini yemeklerimde elde ediyorum. Bugünlük de bir tarifin daha sonuna geldik. Başka bir tarifte, başka bir öneride ya da kışlık hazırlığında buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın.